Bugünkü videomuzun konusu tek kaçışlı perspektif. Tek kaçışlı perspektifi öğrenirken bir küpü ele alacağız ve bu küpün değişik açılardan görünüşünü inceleyeceğiz. Öncelikle bir ufuk çizgisi çiziyoruz. Ufuk çizgisini kağıda ortalayarak çiziyorum. Ufuk çizgisi göz hizamızın bulunduğu bölgeyi temsil eder. Daha sonra bu ufuk çizgisinin herhangi bir noktasına, ben burada ortayı merkez alarak yapıyorum, bir kaçış noktası ekliyorum. Bu kaçış noktası bizim baktığımız yerdir. Yani baktığımız noktadır. Şimdi değişik açılardan küpümüzün çizimine başlayacağız. Fakat burada öncelikle bilinmesi gereken şey, tek kaçışlı perspektifte çizeceğimiz nesnenin ön yüzü her zaman bize bakar. Onun için öncelikle küpün bize dönük yüzeyini çiziyoruz. Küpümüzün bize dönük olan yüzeyini çizdik. Daha sonra bu çizdiğimiz küpün köşelerinden, sağ ve sol köşelerinden kaçış noktasına, yani baktığımız noktaya paralel çizgiler götürüyoruz. Ve küpün kaçış noktasına bakan kenarına paralel bir kenar çizgisi ekliyoruz. Bu sonradan eklediğimiz paralel kenar çizgisini daha uzağa veya daha yakına alabilirsiniz. Bu size kalmış. Ve küpümüz bu şekilde biraz daha belirginleştirirsek ortaya çıkacak. İki yüzeyi bize dönük şekilde ortaya çıkmış oldu. Küpümüzün ön yüzeyi ve üst yüzeyi bize bakıyor, bize dönük. Şimdi bana göre sağ tarafa bir yüzey daha çiziyorum. Yani küpün bize bakan yüzü. Şimdi bu çizdiğimiz küpün köşelerinden 3 tane köşe kaçış noktasına baktığı için 3 köşeden kaçış noktasına çizgiler, paralel çizgiler götüreceğim. 1, 2 ve 3. Küpümüzün kaçış noktasına bakan köşelerinden paralel çizgilerimizi götürdük. Şimdi küpümüzün kaçış noktasına bakan bir ve ikinci kenarından paralel çizgiler çiziyorum. Üstteki çizgimiz üstteki kenara paralel, yandaki çizgimiz yandaki kenara paralel olarak çizdik. Şimdi küpümüz tamamlandı. Tek kaçışlı perspektife uygun olarak küpümüzü belirginleştiriyoruz. Aynısından bir de sol tarafa çiziyoruz. Küpümüzün bize bakan yüzünü çizdik. Köşelerden, kaçış noktasına bakan köşelerden paralel çizgilerimizi götürüyoruz. Siz bunları isterseniz cetvel ile yapabilirsiniz. Daha sonra kaçış noktasına bakan kenarlara paralel çizgiler koyuyoruz. Şu şekilde birbirine paralel ve küpümüz hazırlanmış oldu. Kenarlarından geçerek biraz düzeltebiliriz. Ufuk çizgisinin altında 3 adet küp çizdik. Biri ortada, biri sağda, biri solda olmak üzere. Şimdi bir de ufuk çizgisinin üzerinde küpün nasıl durduğuna bakalım. Yine ufuk çizgisinin üstünde tam ortaya küpün bize bakan yüzünü çiziyoruz. Ve kaçış noktasına bakan köşelerden paralel çizgilerimizi götürüyoruz. Ve alt kenara paralel, kaçış noktasına bakan alt kenara paralel bir kenar daha ekleyerek küpümüzün üst ortadan görünüşünü çizmiş oluyoruz. Şu şekilde de tamamlayalım. Kağıdımızın sağ tarafına
Bir çizim daha, üstten görünüş. Ön yüzeyini çizdik küpümüzün. Küpümüzün kaçış noktasına bakan köşelerinden paralel çizgiler götürüyoruz. Ve kaçış noktasına bakan kenarlardan, yani kenarlara paralel çizgiler çiziyoruz. Küpümüzün sağ üstten görünüşü hazır. Aynısını bir de sol tarafa yapalım. Öncelikle küpümüzün bize bakan yüzünü çizdik her zamanki gibi. 3 tane köşemiz var burada. Bu kaçış noktasına bakan. Kaçış noktasına köşelerden paralel çizgiler götürüyoruz. Ve kaçış noktasına bakan kenarlara paralel, aynı hizada kenarlar ekleyerek küpümüzün sol üstten görünüşünü tamamlamış oluyoruz. Buraya kadar 3 tane ufuk çizgisinin altına, 3 tane de üstüne olmak üzere toplam 6 çizim yaptık. Peki küp tam ufuk çizgisinin üzerinde, yani göz hizamızda olursa çizimi nasıl yaparız? Tam olarak bakış noktasının, yani kaçış noktasının üzerine küpümüzün bize bakan yüzeyini çiziyoruz. Evet, bize bakan yüzeyi çizdik. Buradan kaçış noktasına çizgiler götürüyoruz. Yine götürüyoruz derken bunu kalemle yapmıyoruz. Çünkü arkaya doğru giderek küçüldüğü için çizgiler, bu çizgileri göremeyiz ve çizemeyiz. Bundan dolayı küpümüzün sadece ön yüzeyini görürüz ve bu şekilde bırakırız. Şimdi ufuk çizgisinin sağ tarafına yine küpümüzün bize bakan yüzünü çiziyoruz. Kaçış noktasına bakan 2 tane köşemiz var. Buralara paralel çizgilerimizi koyuyoruz, çekiyoruz ve kaçış noktasına bakan kenara paralel bir çizgi ekliyoruz. Ufuk çizgisinin üzerinde küpümüzün iki yüzü bize dönük şekilde hazır. Bir de sol tarafa yapalım. Küpümüzün bize bakan yüzünü çizdik. 2 tane köşe kaçış noktasına bakıyor. Bu demektir ki bu köşelerden kaçış noktalarına şu şekilde paralel çizgiler çekiyoruz. Daha sonra kaçış noktasına bakan kenara paralel bir çizgi ekliyoruz ve küpümüz ufuk çizgisinin üzerinde hazır. Toplam 9 tane çizimimiz bitmiş oldu. 3 tane ufuk çizgisinin altında, 3 tane ufuk çizgisinin yukarısında, 3 tane de ufuk çizgisinin hizasında. Ufuk çizgisinin altındaki küp çizimlerinde dikkat edin, her zaman üst yüzey bize dönüktür. Ufuk çizgisinin üstünde, yukarısındaki çizimlerde küpün alt tarafı her zaman bize dönüktür. Ve hizasında olan çizimlerde küpün her zaman ön yüzeyi bize dönüktür. Perspektif kuralı olarak cisimler, nesneler kaçış noktasına, yani baktığımız noktaya gittikçe küçülür. Buna bir örnek gösterelim. Buraya küpümüzü çizmiştik. Bu küpümüzün kılavuz, yani paralel çizgilerini referans alarak bir küp daha çizelim. Küpümüzü çizerken küpün köşelerini tam olarak paralel çizgilere denk getiriyoruz ve bir öndeki küpümüzün kenarlarına paralel olarak kenarlarını çiziyoruz. Şimdi bu çizdiğimiz kenarlara, köşelere göre
Küpümüzün arka kısmını tamamlıyoruz ve küpümüz hazır. Küpümüzü bitirdik. Bu öndeki küpümüz ve arkadaki küpümüz farklı boyutlarda görünmelerine rağmen esasında ikisi de aynı boyda. Sadece perspektif kuralı olarak arkadaki küpümüz daha küçük görülüyor. Bunu şu şekilde devam ettirebiliriz. Bir önceki çizimdeki gibi çizimimizi tamamlıyoruz ve daha küçük bir küp elde ettik. Evet, birbirinden farklı boyutlarda gözüken 3 tane küpümüz var. Fakat bu küplerin hepsi de esasında aynı boyda. Sadece perspektif gereği nesneler yakından uzağa gittikçe küçülürler. Küp üzerinden tek açışlı perspektif konusunun anlatımı bu kadar. Bunları daha değişik nesneler üzerinde de kullanabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.